Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bulaşık makinemize parlatıcı ve tuz nasıl konulur bunları göstermeye çalışacağım. Eğer makinenizde parlatıcı yoksa ve dijital bir makineniz varsa bu şekilde parlatıcı olmadığına dair ışığınız yanar kırmızı bir şekilde. Tuz eksikse tuz ışığınız yanar. Bizim tuzda sıkıntımız yok. Bizim bütün problemimiz parlatıcı. Parlatıcımız eksik. İkisini de göstereceğim ve tuz ayarını da size göstermeye çalışacağım. Şimdi makineyi açıyoruz arkadaşlar. Bu alt sepeti çıkardığımızda tuz kısmına tam erişim sağlayabiliyoruz. Tuz kısmı burası. Şu gördüğünüz kapak. İlk kullanımda makinenin içinde tuz hiçbir şey olmaz. Ne yapacaksınız? Genelde servis bunu yapıyor. Yapmıyorsa da söyleyin. İçine 1 litre su koyup tuz koyuyorsunuz. 1,5-2 kilo artık makinenize göre tuz koyuyorsunuz. Ancak suyu unutmayın. Bizim şu anda makinemiz sıfır değil. O yüzden içinde suyumuz ve tuzumuz var. Nasıl tuzun konulduğunu da size göstereyim. Suyu koyduktan sonra yani su gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu. Bu şekilde dökerek bu arada bu bulaşık makinesi tuzu yani onun için üretilmiş bir tuz. Gidip billir tuz, kaya tuzu falan kullanmayın. Bunu döküyoruz içine. Zaten tuz sudan ağır olduğu için direkt içine dökülüyor ve suyu da dışarı atıyor. Bu kadar. Tuzumuzu koyduktan sonra kapağıyla kapatıyoruz. Eğer tuzu koymazsanız makineye bulaşıklarınız yani bardağınız işte cam olur, metal olur fark etmez. Çizilir, matlaşır ve rengini kaybeder. Çünkü sudaki kirecin bu ürünlere zararı çok fazla. Tuz da bunu engelliyor. Diğer ayarı ise arkadaşlar şu kısımda. Bakın bizim makinemiz de burada. Sizde de olabilir. Tuz sertlik ayarı. 1'den 5'e kadar gidiyor. Buradan tornavidayla çevirerek ayarlıyorsunuz. Bizimki 5'te çünkü suyumuz aşırı derecede kireçli. O nedenle 5 aldık. Siz kendi suyunuza göre bunun ayarını yapabilirsiniz. Tuz koyma işlemini bitirdikten sonra makinemize parlatıcı koyma işlemine geçiyoruz. Parlatıcı kısmı burası. Bu kısım ise deterjan kısmı. Zaten burada böyle güneş gibi bir işaret var. Bu size buranın parlatıcı kısmı olduğunu gösterir. Sizin makinenizde de farklı şekilde işaret olabilir veya aynısı vardır. Bunu açıyorsunuz. Parlatıcının konacağı yer burası. Buradan parlatıcımızı döküyoruz. Şimdi bunu dökerken dikkat edeceğimiz şey parlatıcının bu kısma taşmaması. Yani tam silme olacak. Bizim makinemizde hiç parlatıcı olmadığı için bayağı bir aldı. Buralardan tuz ve parlatıcınız mesela parlatıcı buradan aktı. Tuzumuz oradan biraz aktı. Böyle bir şey olduğunda ne yapıyorsunuz? Silebilirseniz silin ve makineyi boş programda en kısa programda çalıştırın. Olabilir akabilir. Buna biraz daha dökelim çünkü hala tam doyuma ulaşmadı. Şu anda tamam diyebiliriz. Evet. Bu parlatıcımızı koyduktan sonra da burayı kapatıyoruz. Ve kenarlarını şu şekilde silelim ki fazla içeride gezinmesin. Bu şekilde parlatıcıyı sildikten sonra yani tekrar boşta çalıştırmanıza gerek yok. Ama bazen çok böyle akabilir, elinizden bir anda boşalır ya da tuz taşması çok oluyor. Böyle durumlarda makineyi boşta çalıştırın. Ondan sonra normal bulaşıklarınızı yıkarsınız. Parlatıcının burada fonksiyonu arkadaşlar bulaşıkların üzerinde su damlası oluşumunu engellemek, bulaşığın böyle temiz parlak bir şekilde görülmesini sağlıyor. Parlatıcı koymazsanız bulaşıklarınızın üzerinde lekeler olur, su damlacık izleri olur ve tam böyle yıkanmış gibi bir his oluşmaz sizde. Parlatıcımızı da koyduktan sonra makinemizi kapatıyoruz ve çalıştırıyoruz. Kanalımda ayrıca bu makinelerde parlatıcı ayarının, tuz ayarının makine üzerinde nasıl yapıldığını da gösterdim. Oradan da videoyu izleyerek makine üzerinde parlatıcı ayarının ve tuz ayarının nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.